Ölmek nasıl bir şey? Birçok insan bu soruyu merak ediyor ve hatta bu soru düşünülünce insanı biraz korkutan bir soru. Ancak bilim insanları insan vefat ederken gerçekte ne olduğunu anlamaya çalışıyorlar. Bilim insanları bir insan vefat etmekteyken ne hissettiğine dair yeni içgörüler elde etmek adına vefat etmekte olan insanların beyinlerini ve vücutlarını inceledi. İlk yaşanılan şey rahatlama. Yapılan bir meta analiz hastanelerde vefat etmekte olan insanların vefat etmeye yakın olduğu anlarda ilk işaret olarak açlık ve susuzluk yaşadıklarını tespit etti. Buna aktif vefatın başlangıcı deniyor ve bu gevşeme hissi de vücutta az miktarda su ve yiyecekler kalmasından dolayı olduğu tahmin ediliyor. Vefatın ikinci aşaması aşırı yorgunluk ve bilinç kaybı. Bir çalışmada bu vefat aşamasındaki hastaların %72'sinin hali hazırda vefat etmiş kişilerle yeniden bir araya geldiğini gördüğü, vefat öncesi rüyalar gördüğünü bildirdi. %59'u bir yere seyahat etmeye hazırlandıklarını hayal ettiğini söyledi ve %28'i geçmişte yaşadıkları anlamlı deneyimlerini hayal etti. Bu vefat öncesi rüyalar çoğunlukla uyuduğunuzda ve hatta bilinçsizliğe daldığınızda gerçekleşir. O anda birisi sizi fiziksel olarak uyandırmaya çalışsa bile uyanamayacağınız anlamına geliyor. Mesele şu ki, bilinçsiz yatan hastalar üzerinde yapılan araştırmalar bilinçleri yerlerine geldiğinde sadece uyuduklarını düşündüklerini gösteriyor. Temel olarak bilinçsiz kaldıklarının farkında değiller. Bazı raporlar ölümün bu aşamasının yoğun bir soğuk algınlığı veya grip gibi yataktan kalkamayacağınız zamanki gibi hissettirdiğini söylüyor. Vefat ederkenki uyku normal uyku gibi değil. Ağır bir yorgunluk çöküyor ve bilinçsiz olduğu için de beslenmede sorunlar yaşanıyor. İlaçları bu noktada ağızdan değil infüzyon pompaları yardımıyla alabiliyorsunuz. Vefatın 3. aşaması ise ışığı görmek. Bu noktada yapılan çalışmalar kalbinizin güçsüz atacağını, kan basıncınızın düşeceğini ve beyninizde de dahil olmak üzere tüm organlarınızın işlevlerinin azalacağını gösteriyor. Temel olarak beyin yavaşça vefat ederken enerjisini korumaya çalışıyor ve bu da beyninizin nöronlar arası iletim gücünü kaybetmesine neden oluyor. İnsanlar vefat anında bir ışık gördüklerini veya o ışığa doğru gittiklerini söylediklerini duymuş olabilirsiniz. Fareler üzerinde yapılan çalışmalarda vefat etmekte olan bir beynin nöron iletimi eksikliğinin görsel beyin sisteminin aktif olmasına neden olduğunu gösteriyor. Bu insanlarda yapılan bazı çalışmalarda da gözlemlenmiştir. Bunun sonucunda da insan beyinleri vefat etmeye başlanıldığında bu ışık görme olayını neden bildirdiklerini açıklayabilir. Vefatın 4. aşaması ölüm hırıltısı, korkutucu bir şekilde nefes alma. Bilinci kapalı bir kişinin nefes alıp vermesi hala beynin solunumdan sorumlu tarafınca otomatik olarak gerçekleşir. Ancak beyin ağız ve boğazda neler olduğunun farkında değildir. Bu nedenle tükürük birikir. Boğazın arkasında biriken tükürük otomatik hızlı nefeslerle karışarak birçok insanı rahatsız eden yüksek sesli nefes alma sesleri yaratır. Vefat etmekte olan kişinin aslında hiçbir sorun hissetmediğini de belirtmeliyim. Aslında bu durumun vefat etmekte olan bir kişiye olmasının nedeni fizyolojik olarak rahatlamış olmasıdır. 5. aşama beyin dalgalanması. 2013 yılında kalp durmasından ölmekte olan fare beyinleri üzerinde yapılan çalışmalarda belirli beyin bölgelerinin fare canlı ve sağlıklı olduklarında yayılan gama dalgalarından daha tutarlı bir şekilde dalgalandığını buldu. Beyin dalgaları farelerin üst düzey bilişsel aktiviteye katıldıkları zamankine benziyordu. Bu da araştırmacıları insan vefat ederken beyninde neler olduğunu anlamaya itti. İnsanlarda 567 vefat etmekte olan erkek ve kadının CPR ile yeniden canlandırılırken beyinleri tarandı. Farelerde olduğu gibi beyinlerinin yoğun bir şekilde aktif olduğu ve CPR ile kurtulanların sanki bedenlerinden ayrıldıklarını hissetmeleri, bir acı veya sorun olmadan olayları dışarıdan gözlemlediklerini, yaşamlarını anlamlı bir şekilde değerlendirdiklerini ve yaşamları boyunca başkalarına karşı yaptıkları eylemleri değerlendirdikleri deneyimleri bildirdiler. Bazı insanlarda beyinde depolanan o anın erişimine izin varken bazı hastalarda canlandırıldıklarında hiçbir şeyi hatırlamadıkları görüldü. Ancak beyin taramaları beyinlerinin aktif olduğunu gösteriyordu. Bu hastaların bazıları vefat ettiklerini bildiklerini, aynı zamanda evlerine benzeyen bir yere doğru gittiklerini bildirdi. Vefat etmekte olan bir adamın beyni üzerinde yapılan başka bir çalışmada beyin aktivasyonunun tıpkı madde alan insanlara benzediği ortaya çıktı.
Ancak farklı çalışmalar vefat etmek üzereyken yeniden canlandırılan insanların vefattan hemen önce deneyimledikleri şeyin halüsinasyonlardan, yanılsamalardan ve hatta rüyalardan bile farklı hissettirdiğini bildirdi. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoya kadar hoşça kalın.